Almanya dedikleri gitti söndür dilleri. Almanya dedikleri. 1961 yılında Almanya ile Türkiye arasında işçi anlaşmasının imzalanmasıyla Almanya yeni bir umut kapısı olarak birçok kişinin aklına düşmüştü. Almanya kiminin yuvasını yıktı, kiminin yuvası oldu yıllar içinde. Gidenler Almanya'ya, dönenler Türkiye'ye alışmaya çalıştı. Ama herkesin aklı bir parça bıraktığı yerde kaldı. Türkiye'ye gelenler Almancı, Almanya'da kalanlar yabancı oldu. Bugün Berlin sokaklarında gezdiğinizde Türklerin yoğun olarak yaşadıkları mahallelerde Türkiye'den fazlasıyla izler buluyorsunuz. Her ne kadar Berlin'in tam ortasında olsalar bile onlar küçük Bayburtlarında, Elazığlarında, Çorumlarında, İstanbullarında yani küçük Türkiye'lerinde yaşıyorlar. Çanak antenlerle donanmış yüksek bloklar, balkonlarda asılmış çamaşırlar, Türkçe tabelalarla Berlin'de yaşayan Türkler her alanda kendilerini belli ediyorlar. Aslında bu farkındalık ve farklılık ilk bakışta olumlu gibi gözükse de uzun vadede uyum sorunlarına da yol açıyor. Almanya göçmenlerin uyumu konusunda birçok adım atsa da bazı konularda sıkıntı halen devam ediyor. Çevre konusu Türkiye'nin olduğu gibi Almanya'da yaşayan Türklerin de öncelik sıralamalarında sonlarda bir yerde ancak yer bulabiliyor kendine. Almanya'da yaşayan Türklerin bu konuda ihmal edildiğini düşünen Gülcan Niş ise çalışmalarıyla bu konuda fark yaratıyor. Gülcan Niş Almanya'da doğmuş, büyümüş ve okumuş bir çevreci. Ailesinin kökenleri Bolu'ya dayansa da o kendisini Berlinli olarak tanımlıyor. Üniversitede biyoloji okumuş olsa da o kendisini çevreci olarak görüyor. Çocukluğundan beri çevre konusuna karşı duyarlı olan Niş, Almanya'da yaşayan Türklerin bu konudaki ilgisizliğini fark edince hayatını çevre sorunlarına adamış. Gülcan Niş çevre çalışmaları konusunda daha aktif ve planlı çalışmak için öncelikli olarak Almanya'nın en büyük çevreci örgütü Bund'a katıldı. Sonrasında ise Almanya'da yaşayan Türklere daha iyi ulaşmak için Bund'un bünyesinde Yeşil Çember oluşumunu kurdu. Yeşil Çember'deki yaptığımız çalışmalar genellikle ve bilgilendirmeler oluyor. Bu bilgilendirmeler yazılı oluyor, sözlü oluyor. Ondan sonra yazılı deyincesi broşürler çıkartıyoruz o mesela. Şimdi geçen seneden beri ve Türkçe bir çevre dergisi çıkarmaya başladık. Sonra bilgilendirme toplantıları sunuyoruz, seminerler ve sunuyoruz. Bilgi düzeyi düşük olan insanları çevreci olarak yetiştirdik. Onlar da çevresindeki insanları bilgilendirdiler. Ama en büyük yaptığımız faaliyetler Yeşil Çember'i kurduktan çok kısa bir süre sonra biz çevre gününü organize etmeye ve karar verdik. Yani ve bu sene 4. kez çevre gününü organize ediyoruz. Yani biz bir seferlik aslında organize etmek istiyorduk. Yani her sene geleneksel hale gelebileceğini biz hiç düşünmemiştik gerçekten. Somut olarak neler değişti? O mesela derneklerde ve tasarruf lambaları kullanıyorlar. Ondan sonra da kadınlar mesela temizlik ilaçlarını değiştirmeye başladılar. Zehirli temizlik ilaçları kullanmıyorlar artık. Sonra çöp ayırmaya başladılar. Yani bir de çevreye o duyarlılıkları arttı, sorumlulukları çoğaldı ve bildiklerini başkalarına anlatıyorlar. Ve ben en büyük başarı olarak şeyi söyleyebilirim. Gittiğim her toplantıda ve söylüyorum bunu ve diyorum ki ben geldim, sizi bilgilendirdim. Siz işte 20 kişisiniz bir şey olarak, o misal olarak ama diyorum her kişi sizden 5, 10, 20 kişiyi daha bilgilendirdiği zaman topun böyle yuvarlanması ve gerek. Gülcan Niş çevresinde söylenenleri aldırmadı. Kendisini çevreye adadı. Küresel ısınmadan dünyanın dengesinin bozulmasına kendisini herkesten daha fazla sorumlu hissetti. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için ben ne yapabilirim ki demedi. Sokağa çıktı, ev dolaştı. Kurduğu Yeşil Çember oluşumuyla hem Almanya'da yaşayan Türklerin hayatında hem de hepimizin yaşadığı dünyada
koskocaman bir fark yarattı.